Amerika'dan herkese merhaba. Washington'da bu hafta konuşulan başlıklar oldukça sertti. Açık söylemek gerekirse Amerika'da hem sahada hem de perde arkasında yaşanan tansiyon bir hayli yüksek. Konuşulan başlıklar sadece Amerika içi siyasetini ilgilendirmiyor tabii ki. Enerjiden güvenliğe, göçten dış politikaya uzanan dosyalar Türkiye'yi de doğrudan etkileyen bir tablo ortaya koyuyor. İran'la gerilim yeniden tırmanıyor. Beyaz Saray'dan yine net bir mesaj var. Bütün seçenekler masada diyor. Grönland üzerinden Danimarka ile yaşanan kriz, Arktik'teki yeni bir güç mücadelesinin sinyalini de veriyor bizlere. Gazze'de de aynı zamanda ateşkes planının ikinci aşamasıysa hem İsrail'de hem de Filistin tarafındaki tansiyonu bir hayli yukarı çekmiş durumda. Amerika içindeki tabloda hiç sakin görünmüyor. Minneapolis'teki ICE baskınları ve gündeme gelen yeni göç paketi ülkenin en temel sorununu yeniden masaya koymuş durumda ve herkeste olduğu gibi benim de şu soru aklımda. Amerika hala göçmenler ülkesi mi yoksa güvenlik önceliği her şeyin önüne mi geçiyor artık? Bu akıllardaki sorulardan biri. Türkiye açısından baktığımızdaysa bu başlıkların tamamı birbiriyle bir o kadar bağlı. Enerji fiyatlarını etkileyecek mi bu sıcak gelişmeler? NATO dengeleri nasıl sağlanacak? Göç rotaları Türkiye'yi etkiler mi? Ve piyasalar ne olacak? Hepsi aynı anda hareket halinde haliyle. Bu videoda da Washington'dan gelen bu haberleri tek tek açacağız. Önce İran dosyasıyla başlayalım. Beyaz Saray, İran'daki son protestoların sert biçimde bastırılması ve Hürmüz çevresinde artan tacizleri gerekçe göstererek de Washington'ın klasik ama kritik cümlesini yeniden öne çıkarıyor. Başlangıçta da söylemiştik. Bütün seçeneklerimiz masada diyorlar. Bu ifade artık sadece diplomatik bir kalıp gibi görünmüyor. Hem Amerikan kamuoyuna biz kararlıyız mesajını veriyor. Hem de Tarhan'a çizgiyi aşarsanız bunun bedeli olur uyarısı yapıyor. Trump'a gelecek olursak son haftalarda birkaç kez İran barışçıl göstericileri vurursa Amerika'ya devreye girer diyerek gerekirse askeri müdahale sinyalini verdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki son durumda da protestoculara yönelik sert müdahale devam ederse tüm seçenekleri masada vurgusunu özellikle kayda geçirdiğini söyleyebiliriz. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Ulusal Güvenlik ekibinin önünde kabaca 3 basamaklı bir senaryo seti var gibi görünüyor. Bunlardan birincisi devrim muhafızlarının komuta kontrol ve propaganda altyapısını vurmaya yönelik siber operasyonları olabilir. Körfez'de İran'a mesaj vermeyi hedefleyebilir ve sınırlı ve süreli Washington'ın kontrol ettiği hava saldırıları olabilir ikinci olarak. Üçüncü ise bölgedeki Amerikan üslerini ve müttefikleri korumak için hava savunma ve deniz unsurlarını takviye edebilir gibi duruyor. Pentagon'un bölgede tuttuğu uçak gemisi grupları ve uzun menzilli bombardıman uçakları ise kısa sürede operasyon başlatılabilecek pozisyonda bekletiliyor. Bu da hem İran tarafına hem de enerji piyasalarına gerilim ciddiyeti veriyor. Burada Hürmüz'ün rolünü ayrıca açmak gerekiyor. Bu darboğazdan dünya deniz yoluyla petrol ticaretinin yaklaşık %20'si, küresel petrol tüketiminin de kabaca 1/5'i geçiyor. Sıvılaştırılmış doğalgazda da benzer oranlar söz konusu. İran'ın Hürmüz'ü kapatma ya da fiilen zorlaştırma tehdidi sadece bölgesel değil, aslında küresel ekonomi içinde kırmızı alarm demek oluyor. Analizlerde boğazın ciddi şekilde tıkanması halinde enerji fiyatlarında sert bir yükseliş, arz zincirlerinde de zincirleme bozulmalar olabileceği uyarılarının altını çiziyorlar. Şöyle bir Washington medyasına baktığımızda neler görüyoruz? Bunu özetlemek isterim. Washington medyasında tartışma aslında iki eksende dönüyor. Askeri eksende olası bir saldırının
İran nükleer altyapısını mı, bölgedeki vekil milisleri ve deniz unsurlarını mı hedef alacağı bir soru işareti. Hukuk ekseninden ise Trump'ın kongreden açık savaş yetkisi almadan ne kadar ileri gidebileceğini tartışıyor. Bunu Meksika konusunda da, Venezuela konusunda da görmüştük. Savaş yetkileri yasası ve başkanın tek taraflı adım atma sınırı yeniden masada açıkçası. Peki bu İran gerilimini iç siyasette nasıl okuruz sorusuna da Cumhuriyetçiler Trump'ın sert çizgisini liderlik ve kararlılık göstergesi olarak görüyor. Her konuda olduğu gibi. Parti içindeki önemli isimler rejimi zayıflatacak. Hedefinin askeri operasyonları açıkça savunur durumdalar. Demokrat tarafındaysa Irak, Afganistan tecrübelerini hatırlatıyorlar sık sık ve kontrolsüz gidişatın ve yeni bir Orta Doğu Savaşı'nın kongre dışı maceralara girmemesi konusunda uyarı yapıyor sıklıkla ve özellikle kara harekatları seçeneğinin hem siyasi hem de ekonomik olarak bedelinin ağır olacağına dikkat çekiyorlar. Burada aslında kilit bir nokta var. Bir kere savaş yorgunu bir Amerikan seçmeninden bahsediyoruz. 2000'lerde yaşanılanlar, 2010'lar boyunca süren müdahalelerin ardından kamuoyu büyük ölçekli kara operasyonlarında son derece mesafeli bakıyor. Her haberde olduğu gibi ben Türkiye tarafından okumayı da çok seviyorum kişisel olarak. Bu durum İran gerilimi Türkiye tarafına gelirsek nasıl okunur? Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek herhangi bir aksama ya da bu riskin gerçekten masaya gelmesi küresel petrol ve doğal gaz fiyatlarında ani sıçramalar anlamına geliyor. Enerjideki her dalgalanma altın ve döviz piyasalarını da tetikleyecek ve Türkiye'de kur ve enflasyon beklentilerini de etkileyecektir. O yüzden Washington'dan gelen herhangi bir sertleşme sinyali Hürmüz Boğazı üzerinden küresel enerji fiyatlarına, oradan da doğrudan Türkiye'nin cebine yansıtabilecek bir zincir yaratabilir. Önce İran dosyasından başladık. Bu kez çok daha kuzeye, Arktik'e gidiyoruz. Resmi açıklamalara baktığımızda Amerika ile Danimarka arasında Arktik bölgesinin kilit adası sayılan ve Grönland üzerinden süren bilek güreşinin hala çözülemediğini görüyoruz. Son temasların ardından iki başkentte temel anlaşmazlıklar devam ediyor mesajını rahatlıkla okuyabiliriz. Washington'ın Grönland'ı 3 ana başlıkta ele aldığını görüyoruz ve kısaca neden bu kadar önemli? Analistlere göre birincisi ve en önemli sebebi Trump'ın da bunu sıklıkla dile getirmesi, Rusya ve Çin'in Kuzey Kutbu'ndaki askeri ve ekonomik hamlelerine karşı tampon bir işlevi var bölgenin. İkincisi nadir madenler ve kritik mineraller açısından da stratejik bir rezerv görevi görüyor. Üçüncüsü ise buzullar çözüldükçe açılan yeni deniz yolları ve enerji nakli hatları için sıçrama tahtası olarak okunuyor bölge. BBC ve Amerikan medyasında şöyle bir kısaca göz attığımda Trump yönetiminin son dönemde Grönland'daki Amerikan askeri varlığını büyütme ve altyapı yatırımlarını hızlandırma baskısını arttırdığını aktarıyor. Kopenhag cephesinden gelen resmi mesajlar ise çok net aslında. Danimarka hükümeti hem egemenlik meselesini hem de iklim ve çevre riskleri nedeniyle atılacak her adımı sıkı bir şekilde denetlemek istiyor. Grönland satılık değil, pazarlık konusu da değil cümlesini çok sık sık duyuyoruz. Hem iç kamuoyuna hem de Washington'a verilmiş sembolik bir uyarı niteliği taşıyor. CNN'de ve diğer büyük kanallarda yer alan bir analiz var. Arktik giderek yeni bir büyük güç rekabeti sahnesi olarak tarif ediliyor ve bilimsel veriler buz tabakalarının geri çekilmesiyle birlikte yeni deniz rotaları, enerji projeleri ve maden sahalarının fiilen erişilebilir hale geldiğini gösteriyor. Güvenlik uzmanları da bu durumu Kuzey Kutbu'nun bu yüzden yeni bir jeopolitik cepheye dönüşmekte olduğunu, bu yüzden orasının değerli olduğunu söylüyorlar. Bunun bir de NATO boyutu var. Resmi belgeler ve kulis haberleri Washington'ın ittifak içinde Arktik'e daha fazla kaynak ayrılması için baskı yaptığını gösteriyor.
Bu durum zaten Doğu Avrupa, Karadeniz hattı ve Orta Doğu çevresinde yoğun dosyalarla uğraşan Avrupa başkentlerinde belirgin bir rahatsızlık yaratıyor. Avrupa'da savunma çevrelerinde Amerika, Grönland ve Arktik üzerinde NATO'yu yeni bir cepheye mi çekiyor? Yükü daha da mı ağırlaştırıyor eleştirisi var. Özellikle savunma bütçesi baskısı yaşayan ülkelerde giderek daha da yüksek sesle bu durum, bu rahatsızlık dile getiriliyor aslında. Krizi Amerika iç siyasetinde okumam gerekirse, Cumhuriyetçi çevreler televizyon programlarında ve sık sık yapılan parti açıklamalarında Grönland başlığını Çin ve Rusya'ya karşı enerji ve maden güvenliği mücadelesinin ön cephesi olarak aktarıyor. Sert pazarlık yapmalıyız, el yükseltmeliyiz, biz kazanmalıyız, biz almalıyız gibi bir özgüvenle, bir tonla ön plana çıkıyorlar. Demokratlarsa yapılan açıklamalarda NATO içinde zaten var olan fay hatlarının daha da zorlaştırdığını, bu görüşü savunuyorlar. Her haberde olduğu gibi Türkiye açısından haberi okuduğumuzda Grönland dosyası coğrafi olarak uzak görünse de güvenlik uzmanlarının altının çizdiği nokta farklı aslında. NATO'nun gündemi ve kaynakları nereye aktarılacak? İttifakın öncelikleri Arktik'e mi doğru kayacak? Orta uzun vadede Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu dosyalarına ayrılan dikkat ve önem mi azalacak? Bu tarz altına çizdiği konular var ki dünya zaten kaynıyor ve NATO gerçekten hepsine yeterli mi sorusu zaten varken bu krizde artı bir yük olur mu? Bu nedenle analistlere göre Arktik'teki atılan her adım dolaylı da olsa Karadeniz'den Ege'ye, Doğu Akdeniz'den Orta Doğu'ya güvenlik denklemine doğrudan yansıtılabilecek önem taşıyor. Şimdi kuzeyden Washington'ın en hassas başlıklarından ve uzun süredir tartıştığımız konulardan birine geçiyorum. Gazze planına geçiyorum. Resmi açıklamalara göre Amerika yönetimi Gazze için hazırlanan ateşkes ve sonrası planında ikinci aşamaya geçeceğini duyurmuştu zaten. İkinci aşamada Hamas'ın kademeli silahsızlandırılması, Gazze'nin yeniden inşası ve teknokrat ağırlıklı bir yönetim ile uluslararası gözetimin tek pakette birleştiği bir dönem olarak tarif edildi. Uluslararası medya ve plan metninde öne çıkan çerçeveye göre de Gazze planının ikinci aşamasının kabataslak 3 temelde. Birincisi güvenlik boyutunda analistlere göre hedef Hamas'ın ağır silahlarının ve tünel ağının tasfiye edilmesi ve terör altyapısının dağıtılması ve sınır geçişlerinin uluslararası bir güç veya Filistinli bir polis ekibi tarafından gözetim altına alınmasıydı. İkincisi de ekonomik boyutu, elektrik, su, altyapı ve konut krizini hafifletmeyi hedefleyen büyük ölçekli yeniden inşa projeleri ve çok yıllı bir fon yapısı oluşturmaktı. Birleşmiş Milletler ve bölgesel kurumların değerlendirmelerine göre de tüm ölçekleri yeniden inşa, işte 10 yıllık bir süreç ve onlarca milyar dolarlık bir kaynağın gerektirdiğinin bahsetmişlerdi. Siyasi boyutundaysa resmi plan ulusal komite ya da teknokrat bir Filistin yönetim modeli, reform edilmiş bir Filistin yönetiminin Gazze'de kademeli olarak sorumluluk üstlenmesi hedefleniyor. Bu da uzun vadede devletsizlikten çıkış yolu iddiasıyla sunuluyor aslında. New York Times ve benzeri kaynaklardaki analistlerin çalışmalarına göre de İsrail iç siyasetinde bu ikinci aşamaya yönelik ciddi bir tereddüt var gibi okunuyor. Filistinliler açısından kritik soru şöyle formüle ediliyor aslında. Yeniden inşa için gelen fonlar ve projeler siyasi egemenlik ve kendi kendini yönetme hakkının bedeli mi olacak? Yoksa silahsızlanma ve ekonomik toparlanma süreçleriyle birlikte gerçek bir siyasi temsil ve devletleşme yolunu mu açacak sorusunu soruyorlar. İnsan hakları örgütleri ve bazı bölge uzmanları planın güvenlik ve silahsızlanma ayağına eleştirel yaklaşıyor. Raporda ağır güvenlik önlemlerinin ve uluslararası denetiminin sivil haklar, hareket özgürlüğü ve Gazze'de günlük yaşamın normalleşmesiyle
ne kadar uyumlu olacağı konusunda ciddi soru işaretlerini vurguluyorlar. Güvenlik odaklı bir düzenlemenin sahada kalıcı bir açık hava hapishanesi hissini derinleştirecek mi? Bu riskten söz ediyorlar. Amerikan iç siyaseti ne diyor peki bu duruma? Cumhuriyetçiler kongrede ve medyada bu planın ağırlıklı olarak İsrail'in güvenliğini önceleyen zorunlu bir silahsızlandırma çerçevesi olarak savunuyor ve partinin kanadından Gazze'ye aktarılacak fonlara karşı daha mesafeli durmak konusunda bir ton var. Yani para harcamak istemiyorlar. Demokratlarsa özellikle insani yardım ve yeniden inşa boyutunda ağırlık verilmesinin, Filistinlilerin siyasi temsilinin güçlenmesini gerektiğinin ve gerçek iki devlet çözüm perspektifinin yeniden canlandırılması şartı koyulması gerektiğini düşünüyorlar ve bazı isimler planın bu haliyle kalıcı barıştan çok ateşkes gözetim modeli yarattığını ve siyasi çözüm ayağının zayıf kaldığını savunuyorlar. Gazze planının ikinci aşamasını Türkiye açısından okumak gerekirse bu plan iki düzeyde kritik aslında. Birincisi Gazze'deki ağır insani tablo ve Türkiye'nin yıllardır sürdürdüğü Filistin politikası. Ankara'nın bu yüzden inşa ve yönetim modeline nasıl pozisyon alacağı ve ikincisi de Ankara-Washington hattındaki Gazze dosyasının yeni bir pazarlık alanına dönüşmesi. Analistlere göre Amerika'nın çizdiği çerçeve zaman zaman Türkiye'nin bölgesel diplomasi hamleleriyle çakışan, zaman zaman da kesişen unsurlar içeriyor. Bu nedenle Türk izleyici için Gazze planının her maddesi sadece Orta Doğu'daki barış süreci açısından değil, aynı zamanda Amerika ve Türkiye'nin ilişkileri ve geleceği açısından da Amerika'nın bölgedeki diplomatik rolü ve kamuoyunun Filistin hassasiyeti açısından da yakından takip edilmesi gereken bir dosya, aslında bir denge unsuru. Şimdi dış politikadan çıkıyoruz ve içeriye, Amerika'nın sokaklarına dönüyoruz. ICE'ın orantısız gücü yasa dışı göçmenleri engellemek amacıyla mı, yoksa sivil hak ihlallerine yol açan uygulamalarla mı kullanıldığı tartışması gündemde. Minneapolis'teki ICE fırtınası gerçekten yasa dışı göçü mü engellemek için, yoksa insanların sivil haklarına müdahale etmek için mi? Bu tartışma sosyal medyada gördüğümüz şiddet içerikli videoların aynı kentte 2020 yılında George Floyd'un da gözaltı sırasında nefessiz kalarak hayatını kaybettiği olayın hala toplumsal hafızamızda taze olması nedeniyle bugün çok daha hassas bir zeminde yürütülüyor. Bu tartışmaların fitilini ateşleyen gelişmelerden biri ise son haftalarda yaşanan iki ayrı silahlı müdahale oldu. 7 Ocak'ta Federal Göçmenlik Operasyonu sırasında bir ICE görevlisinin araçla uzaklaşmaya çalışan kadına karşı açtığı ateş ve bu saldırıda kadının olay yerinde hayatını kaybettiği videoları hepimiz izledik. Olay hem Minneapolis'te hem de kamuoyunda sert tartışmalara neden oldu. Daha sonra aynı bölgede sürdürülen federal baskınlar sırasında bir erkeğin bacağından vurularak yaralandığının videosunu da çok fazla gördük. Bir gazeteciye müdahale edildiğini gördük. Bir kadının hastaneye giderken tutuklandığını gördük. Federal makamlar her iki olayda da görev sırasında tehdit algısı vurgusu yaptı. Yerel yöneticiler ise sivil toplum örgütleri ve birçok gözlemciye güç kullanımının orantılı olup olmadığı sorusunu gündeme taşıdı. Resmi açıklamalarda Minnesota'nın Minneapolis kentinde göçmenlik ve gümrük muhafaza birimi, yani ICE diye tanımlanıyor, düzenlediği baskınlar çok kısa sürede geniş çaplı protestolara dönüştü. Amerika'nın şehirlerinde çok büyük protestolar yapıldı. Apartman baskınları, gece yarısı gözaltıları ve sokakta yapılan kimlik kontrollerine ait görüntüler özellikle Latin ve Afrika kökenli topluluklarda da ciddi tepki yarattı. Democracy Now! Ve NPR gibi kuruluşların haberlerinde ise İç Güvenlik Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın iki ayrı soruşturma yürüttüğünü aktardı. Bir yandan yasa dışı göç ağları ve sahte belge şebekeleri, diğer yandan da ICE karşıtı radikal gruplar ve protestolarda yaşanan şiddet dosyası. Washington'dan ise yapılan açıklamada
federal görevlilere saldırı ve operasyonları engelleme girişimlerine karşı sıfır tolerans çizgisini vurguladı. Resmi açıklamalarda Trump yönetimi göç politikalarında yeni ve sert bir paketi devreye sokmaya hazırlanıyor. Bu paketin 3 kritik ayağı var. Birincisi geçici koruma statüsü daraltması ve bazı ülkeler için tamamen sonlandırılması var. İlk etapta Somali göçmenlerini öne çıkarıyor. Şaşırtıcı açıklamaları da var bir başkan olarak gerçekten. Bu statünün kaldırılmasını, binlerce insanın sınır dışı edilme riskiyle yüz yüze gelmesi anlamına geliyor bu durumda. İkincisi de Sanctuary City olarak bilinen ve göçmenlere daha korumacı yaklaşan şehir ve eyaletlere sığınan bazı federal fonların kesilmesi var ve Trump bunu sıklıkla dile getiriyor. Üçüncüsü ise vatandaşlık boyutu. Dolandırıcılık veya güvenlik ihlali suçlarıyla suçlanan göçmenlerin vatandaşlıklarının geri alınması gibi imkan taşıyan hukuki bir düzenlemeden bahsediyorlar. Beyaz Saray ise bu yetkinin sadece açık dolandırıcılık ve somut milli güvenlik tehdidi oluşturan vakalar için kullanılabileceğinin altını çiziyor. Cumhuriyetçi taban TPS iptali ve Sanctuary fon kesimlerini seçim vaatlerinin yerine getirilmesi ve sınırda düzen sağlanması gibi okuyor. Demokratlar ise bu durumun hukuki korumayı zayıflattığını hem de göçmenlere daha korumacı yaklaşan yerel yönetimlerin siyasi tutumları nedeniyle cezalandırılabileceğini öngörüyor. Özellikle büyükşehir belediyeleri bu adımları demokratik özellikle müdahale olarak okuyor. Türkiye açısındansa tablo Amerika'da eğitim, çalışma ya da iltica gibi planı olan herkese oyunun kurallarının daraldığının göstergesi aslında. Amerika'nın klasik göçmenler ülkesi imajını bir hayli zorlar. Vatandaşlık geri alma tartışması da bir kere pasaport alındı mı konu kapanır algısını daralttığı için ve göç baskısının Avrupa ya da Türkiye gibi alternatif yollara kayma ihtimalini de arttırıyor. Zaten Türkiye ve Avrupa'da sığınmacı mülteciler konusunda bir hayli zorluk yaşayan ülkelerden biri. Amerika'nın verdiği bu karar, bu düzenlemeler doğrudan Türkiye'yi etkiler mi? Bu gerçekten büyük bir soru işareti. Son haberimiz de aslında teknoloji dünyasından gelecek. Küresel teknoloji dünyasında son haftalarda sıkça konuşulan RAM krizi diye duyduğumuzda bu bir bilgisayar parçası haberi gibi görünüyor. Ama aslında bu kriz bilgisayar fiyatlarından yapay zeka yatırımlarına hatta enflasyona kadar etki edecek. Peki neler oluyor? Neden RAM krizi yaşıyoruz? Özetlemek gerekirse dünyada RAM ve bellek çipleri yetmiyor. Özellikle DRAM ve yüksek kapasiteli sunucu belleklerinde ciddi bir arz sıkıntısı var. Bu sıkıntının da geçici olduğunu söyleyemem çünkü bunun temel nedeni şu: yapay zeka patlaması. Neden RAM peki bu kadar önemli bir hale geldi? Çünkü yapay zeka modelleri, işte hepimizin de sıklıkla kullandığı ChatGPT gibi sistemler inanılmaz miktarda bellek tüketiyor. Bir veri merkezi klasik bir bilgisayarın kullandığı RAM'in binlerce katını kullanıyor. Bugün üretilen belleklerin büyük bölümü ev kullanıcılarına, laptoplara, oyun bilgisayarlarına üretilmiyor. Google, Microsoft ve Amazon gibi devlerin veri merkezlerine gidiyor. Sektör tahminlerine göre de 2026'ya gelindiğinde üretilen her 10 bellekten 7'si sadece bu bahsettiğim büyük markaların veri merkezlerine gidecek. Tüketiciye kalan RAM azalıyor. Üreticiler bu durumda nasıl bir tavır takınıyor? Samsung, Micron, Hynix gibi büyük üreticiler şunu söylüyor: bizim için en karlı alan artık AI belleği. Bu da sektörde bir yapay daralmaya sebep oluyor ve fiyatlar son bir yılda RAM fiyatlarının bazı segmentlerinde %40 ile %100 kadar bir artış gözlemleniyor. Bilgisayarların pahalılaştığını, bazı modellerde RAM kapasitesinin bilinçli olarak azaltıldığını, üreticiler aynı fiyat daha az donanımlı yoluna gitmeye başladığını, SSD gibi belleklerin benzer şekilde zamlandığını görüyoruz. Her haberde yaptığımız gibi Türkiye'yi nasıl etkiler bu durum? Türkiye açısından tablo bilgisayar ve elektronik ürünler pahalıydı, daha da pahalılaşacak. İthal teknoloji maliyetleri
artmıştı, daha da artacak. Şirketlerin dijital dönüşüm maliyeti yükselecek. Yani mesele sadece RAM pahalılığı meselesi değil aslında. Küresel teknoloji yarışının neresinde kaldığınıza göre değişen bir durum. Ve bu RAM krizinde kazananlar da var tabii ki. Samsung, Micron, Hynix gibi şirketler için bu dönem oldukça karlı. Küçük şirketler RAM bulamazlarken devler sistemlerini çalıştırmaya zaten devam etmişlerdi. Kaybedenlerin başında tüketiciler var. Daha pahalı bilgisayarlar, daha düşük donanım, daha kısa ürün ömrü. İkinci büyük kaybedenler ise küçük ve orta ölçekli teknoloji şirketleri, startuplar, yazılım firmaları, veri merkezi kurmak isteyen yeni oyuncular belki. Hepsi yüksek bellek maliyetleri yüzünden ya yatırımı ertelemek zorunda kalacak ya da küçülmek zorunda kalacaklar. Aslında bu RAM krizi bize şunu net bir şekilde gösteriyor. Artık teknoloji sadece yazılım meselesi değil, donanım ve kaynak meselesi. Yapay zeka yarışında öne çıkmak isteyen ülkeler ve şirketler sadece algoritma değil, fiziksel altyapı kurmak zorunda kalacaklar. Bellek, enerji, veri merkezi, çip hepsi stratejik ürün haline gelmiş durumda. Ve görünen o ki önümüzdeki birkaç yıl teknoloji dünyasında bol yazılım, sınırlı donanım dönemi olarak okuyabiliriz. Özetle RAM krizi yapay zekanın ilk büyük darboğazı diyebiliriz ve bu darboğazda teknolojinin pahalılaşacağını, dijital eşitsizliğin artacağını ve güçlü ile zayıf arasında farkın bir hayli açılacağını şimdiden gösteriyor. Ve Amerika gündemini burada noktalıyorum. Önümüzdeki hafta Washington'dan yeni başlıklarla hem Amerika'nın içinden hem de Türkiye yansımalarından oluşturacağımız bir sonraki haber bülteninde görüşmek üzere. Hoşçakalın.